Türkçe biliyor musun? Adın ne? Milano. Milana, Burak bende. He, Çok memnun oldum. ben de. Balkar Türk'ü müsün? He. Fotoğraf mı? Да, давайте. Okey. Yes. Thank you. Kızlar gayet şık giyinmiş. Oğlanlara bakıyorum. Abi yani gözü kapalı böyle dolaptan rastgele 2-3 parça bir şey alıp üstüne giymiş gibi, sıfır özen. Tavukları açıkta satıyorlar. Üzerine baksanıza, arı konmuş hep. Türkiye. Türkiye. Çeçen. Ha. Selamünaleyküm. Vuracak mısın ona? Ablam parçalıyor tavuğu. Sen vur sen. Ya sen vur. Ya ben vurmayayım, sen vur. Buradaki cumhuriyetler Müslüman cumhuriyetleridir demişti. O cümlesi geldi birden aklıma. Bankadan çıktım şimdi. Arkamdaki bankanın ismi Siberbank dostlar. Şu an cumartesi, hafta sonuna geldik. Cebimde neredeyse hiç para kalmamıştı. Bir tereddüt ettim, acaba hafta sonu bir yerden para bozabilir miyim diye. Siberbank hafta sonları belli saatlere kadar çalışıyormuş Rusya'da. Ben de erken saatte geldim. Paramı bozdum dostlar. Bankanın içerisinde böyle farklı yerler var. Ufak döviz ofisi gibi bir şey yapmışlar. Oh be, ne ses çıkardın. Ufak böyle döviz ofisi gibi alanlar yapmışlar. Orada paranızı bozabiliyorsunuz. Birazcık kuru düşükten veriyorlar. Ben mesela 92 rubleden bozmuştum 1 doları. Hem Gürcistan'da hem Vladikavkaz'a geçtiğimde. Burada 88.7'den bozdular. Birazcık düşükten bozdular. Neyse, paramızı da cebimize koyduğumuza göre artık Nalçı'yı gezmeye başlayabiliriz dostlar. Şimdi sizlere etrafımı birazcık göstermek istiyorum. Şehir değiştirdim. Çerkezk'teydim. Karaçay, Çerkesya Cumhuriyeti'nin başkenti olan Çerkezk şehrini gezdik. Orası ayrı bir özerk cumhuriyetti. Şimdi Kabardino-Balkarya özerk cumhuriyetine geldim. Oranın başkenti, yani buranın başkenti Nalçık'tayım. Bu videoda burayı gezeceğiz dostlar. Burada Kabardinolar yaşıyor. Onlar Çerkeslerin bir boyu. Çerkes de diyebiliriz aslında. Ve Balkar Türkleri yaşıyor dostlar. Bu iki halkı tanımak için buraya geldim. Çerkezk'te sokak pazarını gezerken Karaçay Türk'ü bir teyzeyle tanışmıştım. O teyze ne yapıyorsun, ne ediyorsun filan demişti. Kuzey Kafkasya'yı gezdiğimi, buradaki halkları tanıdığımı ve aynı zamanda YouTube aracılığıyla tanıttığımı söylemiştim. Demişti, burada demişti hep Müslüman halklar yaşar. Buradaki cumhuriyetler Müslüman cumhuriyetleridir demişti. O cümlesi geldi birden aklıma. Şimdi Kabardino-Balkarya'ya geldik. Buradaki nüfusun çok büyük bir kısmı da Müslüman. Teyzenin deyimiyle Rusya'nın içerisindeki Müslüman cumhuriyetlerden birine geldim dostlar. Videonun başında şunu da hatırlatmak isterim. Emeklerimin karşılığını görmek beni mutlu ediyor. Herkesi mutlu eder. O yüzden videonun başındayken bir beğeni tuşuna basarsınız, bir yorum atarsanız, abone olmayanlar da abone olursa beni çok mutlu ederler. Emeğimin karşılığını aldığımı da görmüş olurum böylelikle dostlar. Bu arada ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Ülkenin ismi Kabardino-Balkarya değil, Kabardino-Balkarya. Ben bir ev fazladan eklemişim. Burada yaşayan halka Kabardinolar değil, Kabardeyler deniyor. Bir de Balkarlar yaşıyor. Onlar da Balkar Türkleri olarak geçiyor. Bu ufak düzeltmeyi de yapmak istiyorum. Hatamızı düzeltelim. Yine sonbaharın güzel bir görüntüsünü görüyoruz. Şehir planlaması gerçekten şahane. Yani post-Sovyet ülkelerinde gezdiğiniz zaman Sovyetlerin etkisini cidden hissediyorsunuz. Birazcık köhne bir
mimari, soğuk bir mimari sizi karşılıyor ama çok iyi bir düzen kurulmuş. Bakın mesela kaldırımlar ne kadar geniş. Hemen şimdi caddenin o tarafa doğru yürüyeceğim. Bu arada bu cadde Lenin Caddesi. Vladimir İliç Ulyanov, bilinen ismiyle Lenin, Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim devriminin önderi ve Sovyetlerin kurucusu. Bakın 2 şerit burada, 2 şerit de orada. Yani toplamda 4 şerit. Cadde ne kadar geniş, kaldırımlar daha da geniş. Bu olay gerçekten her yere örnek olmalı. Çünkü yayaya saygı ciddi anlamda önemli bir şey. Maalesef birçok ülkede kaldırımlar işgal edilmiş durumda. Yani yayalar yürüyecek yer bulamıyor. Yürüyecek yol bulamıyorlar kendilerine. Örnek bizim ülkemiz maalesef. Böyle şehirler sıkış tepiş. Yani bizim ülkemize baktığınız zaman öyle yüz ölçümü olarak küçük bir ülke de değil. Ama maalesef böyle ufacık alanlara tıkılmış vaziyetteyiz. Her yer park, bahçe. Gerçekten yani şu görüntü insana bir huzur, mutluluk veriyor. Ben şahsen seviyorum bu görüntüyü. İleride bir yerde yaşayacak olursam kesinlikle yeşilin olmasına özen göstereceğim. Öncelikle bulunduğumuz şehir hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Nalçik, Kafkas Dağları'nın eteğine kurulmuş 550 rakımlarda aşağı yukarı 250 bin nüfuslu bir şehir dostlar. Kabardino-Balkarya'nın başkenti. Bu arada Kabardino-Balkarya bazı kaynaklarda Kabardey-Balkarya olarak geçiyor. Adı nereden geliyor Nalçik şehrinin? Nalçik Irmağı'nın kenarına kurulmuş bu şehir. Adı da o ırmaktan geliyor. Aslında Nalçik Türkçe bir isim. Türkçeden türetilme. Nal kelimesinden, yani bildiğimiz atnalı kelimesinden türetilme. Küçük atnalı anlamına geliyormuş Nalçik. Ekim devriminden önce burası çok önemli bir şehir değilmiş. Yani internette yazan bilgi bu. Ekim devriminden sonra buraya tren yolu ve karayolu inşa ediyorlar. Yani Nalçik'i ana hat olacak şekilde tasarlıyorlar. Karayolu ve tren yolu inşa ediyorlar. Daha sonrasında burası anladığım kadarıyla önem kazanıyor. Kent statüsü kazanıyor. Nüfusu vesairesi de kalabalıklaşmıştır diye düşünüyorum. 1700'lü yıllardan beri burada Kabardeyler ve Balkarlar yaşıyor. Ruslar bir ara burayı işgal etmişler. Keza 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar da gelip burayı bir dönem işgal etmiş. Şu an Rusya Federasyonu içerisindeki özel bölgelerden bir tanesi burası. Şöyle ilginç bir bilgi de okudum. 2000'li yılların başında Rusya'daki en temiz ikinci şehir seçilmiş burası. Yani sokaklarda dolaşmaya başladığımdan beri çöp gördüm desem yalan söylemiş olurum. Gerçekten temiz bir şehir, bunu söylemek zorundayım dostlar. Bir tarafta Rusya bayrağı var. Hemen diğer tarafta da Kabardino-Balkarya ya da Kabardey-Balkarya bayrağı var. 2 tane kocaman bayrak dikmişler. Böyle büyük bir meydan. Hemen önümüzde de hükümet binası olduğunu düşündüğüm ya da bir idari yapı olabilir. Hemen ileride 2 tane asker ve 3 tane polis görüyorum. Çok yaklaşmayayım oraya. İdari yönetim merkezidir diye düşünüyorum. Gayet güzel bir mimari. Bembeyaz. Üzerinde bir saat var ve en üstte de Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti'nin bayrağı dalgalanıyor. Burada Kabardey-Balkarya'nın haritasını koymuşlar. Şu an buradayız. Nalçik'teyiz. Şöyle haritayı göstereyim sizlere. Bir tane anıt var. Cumhuriyet onlarla gurur duyuyor yazıyor. Google çevirinin fotoğraf kısmından çevirdim dostlar. Böyle telefonu tuttum, hemen Türkçe'ye çevirdi. Burada da sosyalist emekçi kahramanlar, sosyalist emek kahramanları yazıyor. İsimler var. Burada da Ekim devrimine ithafen bir bölüm var. Biraz önce bahsettim. Vladimir İliç Ulyanov, yani bilinen ismiyle Lenin, Sovyetlerin kurucusu, Bolşeviklerin lideri, Ekim devriminin lideri. Burada da Ekim devriminin bir arması var. Hemen alt tarafında da orak ve çekiç var. Onun yanında da Sovyetler Birliği'ne ithafen bir arma koymuşlar. Bunun açılımı Soyuz Sovyetski Sosyalistçetski Respublik'miş. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Açılımı da bu şekildeymiş. Diğer tarafta da bir anıt var. O da sanırım Ekim devrimine ithafen, sosyalistlere, komünistlere ithafen bir anıttır diye düşünüyorum. Sağlı sollu koymuşlar. Hafif bir rüzgar var. Rüzgarın etkisiyle havuzun suları buraya doğru geliyor. Kapalı bir hava var yalnız. Baksanıza bayağı bulutlu. Birazcık da rüzgarlı, bayraklardan zaten anlayabiliyoruz. Ama öyle üşüten bir hava yok. Rahat dolaşabiliyorsunuz yani. Aslında bu tarz havalarda dolaşmak çok daha keyifli. Güzel bir parkmış yalnız burası. Sevdim bayağı burayı.
Geniş, ferah, yemyeşil. Böyle suyun sesi de şey oluyor. Tuzu biberi oluyor. Hemen karşımızda Lenin'in heykeli var. Rusya'nın her yerinde kendisinin heykelini görebilirsiniz. İsmi caddelere verilmiş, parklara verilmiş, birçok yere verilmiş. Hemen burada da kendisinin heykeli var. Define arıyor. Bu yaşta yetişiyorlar işte. Sonra bir tane imam buluyorlar. Gidiyorlar dağın başına bir yeri kazıyorlar. Yok cin çarptı, yok şu çarptı, yok bu çarptı. Yok kedi benimle konuştu. Öyle bir video vardı ya. Yapmayın böyle şeyler yapmayın. Şunlara hafif bir ışıklandırma ve ses eklesen gece aklına atarsın var ya. Ağaçlara asmışlar bunları. Kim hangi amaçla astı bilmiyorum. Bunlar kim onu da bilmiyorum. Burada şey dikkatimi çekti. Geldiğimden beri mesela bir yerde video çekiyorum. Bazı insanlar direkt yüzünü kapatıyorlar kamerayı görünce. Yani beni çekmesin falan diye. Bazı kişiler kameraya karşı sıcakkanlı davranıyorlar. Ama genel itibariyle böyle kamera varsa konuşmayalım. Hani kamerayı kapat öyle konuşalım modundalar. O yüzden diyalog kurmakta zorlandığım anlar oldukça fazla. Zaten bir turist görüyor. Şöyle bir tuhaf bakıyor. Ne işi var burada diye. Sonra dil tutmuyor. Ondan zaten bir konuşamıyoruz. Konuşmaya çabalasak da çeviri meviri ve eyvallah bir şekilde idare ediyoruz. Sohbetimizi ilerletiyoruz ama belli bir yere kadar gidiyor. Selam. Restoran? Да, İmedi. да. Hello, здравствуйте. Do you have menu? Спасибо. Bu restoranda yemek yedim şimdi dostlar. Burası bir Gürcü restoranıymış. Ben yöresel yemeklerden ne tadabilirim diye böyle bir düşündüm. Haritadan restoranları araştırıyordum. Buranın puanı çok iyiydi. Bayağı da bir yorum almıştı. Baktım böyle bayağı sulu yemek, bulu yemek bir şeyler de yapıyorlar. Çıktım geldim. Meğerse Gürcü restoranıymış. Maalesef buranın yerel lezzetini tadamadık. Ama bir Kafkas yemeği yedim. Gürcü yemeği yedim. Garson arkadaş adını söyledi. Ama maalesef hatırlamıyorum. Şu an telaffuzu gerçekten zordu. İçeride de video çekemedim çünkü müzik vardı. O yüzden şimdi anlatmak istiyorum yemeği. Yani yemeği yedim. Üzerine yorumlayacağım. Dana etli, patatesli, kırmızı ve sarı biberli. Üzerine de böyle kişniş dökmüşler. Lezzetli bir yemekti. Soslu bir yemekti aynı zamanda. Bayağı sevdim sosunu. Yani şu ana kadar yurt dışında yediğim en lezzetli yemeklerde böyle üst sıralara oynayacak bir lezzet vardı. Özellikle sosu şahaneydi. Neyden yapmışlar sosunu bilmiyorum. Ama yani yemeğe 10 üzerinden 8,5-9 puan falan çok rahat veririm. Hatta 10'a yakın puan veririm. Tek eleştirim kişnişi sevmediğim için hadi oradan bir yarım puan kırdım diyeyim. Kişniş olmasa bence inanılmaz bir lezzet olurdu. Bir de sanki dana eti bir tık ağır kaçmış gibiydi. Bilmiyorum, kuzu eti daha mı lezzetli olurdu, daha mı ağır olurdu onu bilemiyorum ama bence bir de onu kuzuyla denemek lazım. Kuzu etiyle denemek lazım. Dana eti biraz sert oluyor ya, yemesi de birazcık böyle çiğniyorsunuz. İnsanı yoran bir et. Çiğniyorsunuz çünkü çeneniz ağrıyor. Kuzu eti daha böyle lokum. Bilmiyorum, bence kuzu etiyle daha lezzetli olur gibi düşündüm ama açıkçası beğendim ben, yani çok lezzetli bir yemekti. Yanında bir de ekmek verdiler. Ekmek bana yedim, gayet güzeldi dostlar. Fiyatı da 580 rubleydi, o da 6 dolar civarı bir şey yapıyor. Sokak pazarı buldum galiba ama tezgahları kaldırıyorlar gibi anladım.
Bu neymiş? Peynir. Peynir satıyor. Zdravstvuyte. Öyle arabaya yüklemiş, bagajına yüklemiş eşyalarını, ürünlerini gelmiş satıyor burada amcam. Patates yüklemişler buraya da, soğan. Gelmişler satıyorlar. Burada üzüm var. Kara üzüm 120. Yani 1.2 dolar. Kilosudur herhalde. Oh 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 gitti. Dayı sakin sakin. Dayı sakin. Ablaymış. Abla parçalaya parçalaya gidiyor. Tüh ya, kaçırdık sokak pazarını, iyi mi? Tamam, haritada bir konum atayım da buraya. Sokak pazarını arıyordum ben de. İyi, yerini bulduk. Bir aksilik olmazsa gelirim ya. Böyle etleri, tavukları açıkta satıyorlar. Üzerine baksanıza, arı konmuş hep. Batan geminin malları bunlar. Günün son satışları. Ablam parçalıyor tavuğu. Biraz önce yanımdan kalabalık bir genç grubu geçti. Böyle erkek kız karışık. Bir dikkat ettim. Hal ve hareketlerine, kıyafetlerine vesaire. Şimdi genç kızlar oldukça şık giyiniyorlar burada. Şeye dikkat ettim. Bu arkamızdan geçen kız gibi uzun etekler giyiniyorlar. Hatta ablalar, teyzeler de bayağı uzun etek giymeyi tercih ediyorlar. Ya da işte tek parça elbise giyiyorlar. Buranın yöresel kıyafetlerinden olsa gerek. Kızlar gayet şık giyinmiş. Oğlanlara bakıyorum. Abi yani gözü kapalı, böyle dolaptan rastgele 2-3 parça bir şey alıp üstüne giymiş gibi, sıfır özen. Yani kızlar düğüne gider gibi giyinmiş neredeyse. Biraz mübalağa yapacak olursam. Oğlanlar böyle halı sahaya gider gibi çıkmışlar. Ama iyi anlaşıyorlar yani. Böyle bir bakıyorum. Aralarındaki iletişim güzel. Sürekli böyle aktif bir sohbet, bir gülümseme. Oğlanlar böyle biraz nazik davranıyor gözlemlediğim kadarıyla. Böyle bir ilişki gözlemi yaptım. Burada bir tane göl varmış. Haritada gördüm. Oraya doğru bir yürüyeyim istedim. Parkın derinliklerine doğru geldik. Şimdi biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Nalçik'ten bahsettim. Bir de geldiğimiz bu özerk cumhuriyetten, Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti'nden bahsetmek istiyorum dostlar. Ya da bir diğer ismiyle Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti. Abi vallahi kusura bakma, atacağım kendimi şöyle. Gölün yanına bir an önce inelim. Ha bakın mesela burada bir grup var. Ha, bu delikanlı güzel giyinmiş ama. Bu göl yapay galiba. Şimdi buranın nüfusu, özel cumhuriyet olarak bahsediyorum, 900 bin civarı yazıyor internette. Nüfusun çok büyük bir kısmını Kabardeyler oluşturuyor. %60 civarı yanlış hatırlamıyorsam. %20 civarı Ruslar, %15 civarı da Balkar Türkleri yaşıyor ve diğer etnik gruplar var. Şimdi burası, bu cumhuriyet... Sorry? Vlog? You want to talk? Come. Fotoğraf mı? Да, давайте. Okay. Yeah. Thank you. What is your name? My name is Eliza. 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 My name is Burak. Nice to meet you. You from here? Uh-huh. Here. No English? No. Türkçe? Evet. No. Türkçe biliyor musun? Evet. Adın ne? Milana. Milana. Burak ben de. He, Çok memnun oldum. ben de. Balkar Türkü müsün? He, Buranın Türküsün. Evet. Doğma büyüme buralısın değil mi? evet. Nasılsın, iyi misin? Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Gezmeye geldim. Aha. Sizin ülkenizi anlatıyordum. Vlog? Evet. Evet. He? Bir şeyler söylemek ister misin? Yok, hayır. Tamam, teşekkürler. До свидания.
Görüşürüz Asidaya. Balkar Türk'ü bir arkadaşla karşılaştık, genç kardeşimizle. Ne diyordum, bir şey diyordum. %15 diyordum galiba Balkar Türk'ü. Ve diğer etnik gruplar var burada. Bu cumhuriyette yaşıyorlar. Burası Kuzey Kafkasya'da Okrug olarak geçiyor. Okrug da Avrupa ve Rusya'da idari birimlere verilen isimmiş dostlar. Ben de buraya geldikten sonra öğrendim. Şimdi etnik gruplardan bahsettik. Konuşulan dillerden de bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben Türkçe anlaştım arkadaşla. Balkar Türkçesi konuşuluyor burada. Bunun dışında diğer arkadaş Rusça konuşuyordu. Keza Rusça da konuşuluyor ve Kabardeyce konuşuluyor. Bu üç dil resmi dil konumunda. Bir de şeyi eklemek istiyorum. Onu da söyleyeyim. Belki tam olarak anlayamamışımdır. Okrug için şöyle bir ifade de vardı. Etnik gruplardan oluşan bir özerk cumhuriyet varsa ona da Okrug deniyormuş. Böyle bir ibare de okudum ama ben mi yanlış yorumladım ya da ben mi yanlış çevirdim? Yabancı dillerden çevirmeye çalışıyorum, yani doğru kaynağa ulaşabilmek için. Çok emin değilim. Bilenler varsa yazarsa çok sevinirim dostlar. Valla buranın havası da çok güzel ya. Böyle çok sert ve rüzgarlı bir hava yok. Gayet güzel. Gezebileceğimiz bir hava. İnsanlar da zaten kendilerini parka atmışlar. Geçen gün Karaçay Türkü teyzeyle konuşurken işte Kafkaslar'da seyahat ettiğimden bahsetmiştim. Buraya geleceğimden bahsetmiştim. Şey demişti, videonun başında da söyledim. Rusya'nın içerisindeki Müslüman cumhuriyetleri geziyorsun demişti. Şimdi teyze böyle özellikle söyleyince ben de merak edip buradaki halkın hangi dine mensup olduğunu birazcık araştırdım. Yani sadece şu an içinde bulunduğum özerk cumhuriyetten değil, diğerlerine de biraz böyle göz attım. Ama Kabardey-Balkarya özelinde konuşacak olursam buranın halkının %70'i, 71'i, yani istatistiklerde gördüğüm bu, Müslüman. Bunun dışında Ortodokslar var. Diğer inançlara sahip olanlar var. İnançsızlar var vesaire. Mesela karşıdan gelen bir anne kız var. Onlar tesettürlü. Bu ablamız tesettürlü. Yani teyzenin o söylediği aslında bir noktada doğru, haklılık payı var. En azından nüfusun büyük kısmı Müslüman. Zaten şeyi fark ediyorsunuz genelde erkeklerde. Şu aşağıdan sakal bırakıyorlar, bıyıkları kesiyorlar. Yani onu gördüğünüz zaman anlıyorsunuz, yani o kişi Müslüman. Tarzından dolayı anlıyorsunuz. Zaten selam verdiğiniz zaman hemen size selamünaleyküm diyor kendisi. Birkaç kere böyle sokakta abiler bazen çok dik bakabiliyorlar. Yani buralara yolunuz düşerse şey yapmayın, yadırgamayın. Böyle izliyorlar sizi, takip ediyorlar. Geçen öyle yaya geçidinden geçerken iki tane abi vardı yanımda. Böyle dikkatli bakıyor birisi ama o kadar yakınız ki. Yani neredeyse gözümün içine bakıyor. Ben de dayanamadım. Merhaba abi dedim, böyle bir kafa saldım. Türkçe konuşuyorum. İngilizce yok. Yani Rusça kelimeyi hatırlarsam, Zdravstvuy'yi dilimden çıkarabilirsem onu diyorum. Privyet'i çıkarabilirsem onu diyorum. Yoksa merhaba. O şekilde anlaşıyorum. Yani en azından Türkçe konuştuğumu duysun. Belki Türk çıkar, Türkçe konuşuruz. Selamünaleyküm dedi direkt. Sakaldan anladım ama onların şey olduğunu yani. Büyük ihtimalle Çerkeslerdi. Çünkü onlarda da sanırım buranın Çerkeslerinde öyle bir sakal bırakma tarzı var gibi gözlemledim ben. Yanlış da gözlemlemiş olabilirim. Yani tanıştığım Çerkeslerden yola çıkarak söylüyorum. Öyle bir tarzı vardı iki abinin de. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Çerkesiz dedi abiler. Ben de Türkiye'den geldiğimi söyledim. Kardeş falan yaptı böyle. Öyle bir ayaküstü sohbet etmiştik yaya geçidinden geçerken. Mesela bakın şu yumruk atacak ya arkadaş. Selamünaleyküm. Turist ha? Türkiye. Türkiye. Çeçen. Selamünaleyküm. Vuracak mısın ona? Ha, tamam, vursun bakalım. Bakın bu arkadaşın sakalı gibi. Atın ismin ne? What is your name? My name is Islam, brad. İslam? İslam. Burak. Burak. So, будем знакомы. Boks mu yapıyorsunuz? Boks. Boks mu yapıyorsunuz? Борьба, вообще без разницы. Всё. Uday. Sen vur sen. Ya sen vur. Ya ben vurmayayım, sen vur. Vur sen vur. Bakalım kaç puan yapacak.
Нет, тут слабое, вот. Tamam. Давно, брат, здесь? Давно? Много людей. Bu evde ya. Türkçe var, İngilizce var bende. İngiliz, İngilizce. Нет, не знаю, брат. Короче, турец. Сейчас он перевод сделает. From Grozny? Да, Yeah. yes. From Grozny. Yes. Grozny beautiful? Grozny good? Хорошо? Grozny хорошо? Да, приезжай, в Чечню приезжай. Çeçen? Там вообще бомба. Hepiniz Çeçensiniz. Evet. Ha. Yes. Ha, Ha, çeviri açtılar. Aa, doğru lan, çeviri niye açmıyoruz ki biz? Been here long time. Ha. Ben bir hafta. ha. 4 gün 5 gün. Aa, çıt çıt Привет. çıt. А? Сколько? Чё? 2, 3, 4 дня. 4 gün 5 gün. Четыре, Aha. да? Один ты, да? Aa, birinci sefer. Ты один, Aha, да? first time. А, Dur ya, bende çeviri var. Türkiye'den geldim. Burada geziyorum. Yaklaşık bir hafta 10 gündür buradayım. Че, все? Я путешествовал сюда около недели и 10 дней. Понятно. Ты один, да? Dur. Şöyle. Ты один, да? Дикий, Yalnızsın değil mi? Da. да? Da. На 1000 ступенях был. 1000 adımdayım. Onu Ne bilmiyorum. понимаешь? Dur. Aa. Son söylediğini anlamadım. Siz Çeçenistan'dan mı geldiniz buraya? Я не понял последнее. Что ты сказал? Нет, Вы приехали студент сюда мы. из Чечни? Ha, Beş student. учимся, Ha, student. öğrencilermiş, öğrencilermiş. медицинский мы учимся. Medical. Ha, medical. Ha, хорошо, хорошо. Лицевой хирург. Хирург. Ты это куда закинешь, брат? YouTube. YouTube? Ага. А как у тебя? Selam, Türkiye'ye selam gönder. Ассаламу алейкум, братья из Турции. От чеченцев. А чеченцев, да. Takip et beni. YouTube как? Aha, у тебя? YouTube. Как Takip et beni. называется? Спасибо. Давай. Хорош. Ой, видишь, больше, чем Güzel, güzel. Все, брат, мы вот так пойдем дальше. Ben de bu tarafa gidiyorum. Все, удачи. Memnun тебе. oldum. Удачи, ассаламу Memnun алейкум. oldum. Güzel acıkladı ha. Eyvallah. Не, может, на глухой кик Ты этот попробуй оттуда. Сбоку. Да. Çeçenler dövüşe meraklı oluyorlar ya. Bak, taktik veriyor kıza. Bu seyahatimde yeterli zamanım yok. O yüzden Çeçenistan, Dağıstan'ı es geçmek zorundayım ama Kuzey Kafkasya'daki bu özerk cumhuriyetlerin hepsini gezeceğim dostlar. Daha sonrasında dediğim gibi Rusya seyahatim parça parça olacak. Rusya'nın bütün bölgelerini gezip görmek istiyorum. Burada çok fazla butik kahveci var. Onlardan bir tanesi. Türk kahvesi satıyor, baklava satıyor. Burada Mehmet Efendi yazmış. Lokum filan satıyor galiba. Ne diyor? Osmanlı kahvesi. Osmanlı kahvesi, yani Türk kahvesi. Ama kapalı. Buradan böyle tatlılara bakalım. Vallahi canım baklava istedi ha. Güzel gözüküyor. Şey kültürü var burada. Butik kahveci kültürü var. Böyle ufak büfelerde, irili ufaklı büfelerde insanlar gidiyorlar, kahvelerini alıyorlar. Take away gibi düşünün. Yani bazıları birkaç tane bank koyuyor. Dilerseniz orada oturup içiyorsunuz. Bazılarının yanında bank yok. Gidiyorsunuz, alıyorsunuz. İstediğiniz yerde oturup içiyorsunuz. Öyle bir kültür. Nalçik'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir şehir planlaması yapmışlar. Hiç böyle bir şehirle karşılaşacağımı beklemiyordum. Bunu dürüstlükle söylemeliyim. Beğendim burayı. Yollar geniş, caddeler geniş, kaldırımlar geniş. Her yer yemyeşil, ağaçlık. Ya insan gezerken şey olmuyor, yani daralmıyor. Şehri gezerken böyle ferah ferah geziyorsunuz. Binalar bir tık köhne olabilir. O da Sovyet döneminden, eski dönemlerden kalma binalar. Yani çok normal. Ama şehir planlaması ve yapısı gayet güzel. Yani en çok beğendiğim şey, nereye baksam ağaç görüyorum, yeşillik görüyorum. Nefes alan bir yer burası. Bir de sakin ya, çok sakin. Yani biraz daha kalabalık olmasını isterdim. Kısaca bir Balkar Türklerinden bahsetmek istiyorum dostlar. Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir halk Balkar Türkleri. Kendilerine dağlılar
diyorlarmış. Çünkü Elbruz Dağı'nın yüksek rakımlarında yaşıyorlarmış. Tıpkı Karaçay Türkleri gibi. Zaten bir ibarede şöyle yazıyordu. Elbruz Dağı'nın bir kısmında Balkar Türkleri, diğer kısmında da Karaçay Türkleri yaşar gibi bir ibare okumuştum araştırma yaptığım zaman. Elbruz Dağı'nı da bir önceki videolarda anlatmıştım dostlar. Kafkaslardaki en yüksek dağ. 5600'lerde falan olması lazım zirvesi. Eğer Kafkasya Avrupa toprağı sayılsaydı Avrupa'daki en yüksek dağ Elbruz Dağı olacaktı. Şu an bulunduğumuz Kafkasya coğrafyasında bu Elbruz Dağı. Bu videoyu izleyen mutlaka bir Balkar Türk'ü olacaktır diye düşünüyorum. Balkar Türklerinin kökeniyle ilgili araştırma yaptığımda nereden geldiklerine dair bir şey bulamadım. Eğer bilen varsa ve yazarsa, özellikle bir Balkar Türk'ü bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yaparsa, bizi de bilgilendirirse çok sevinirim. Çünkü Hazar Türklerine dayandığına dair birkaç böyle yüzeysel yazı okudum ama hiçbir alt metni yok. Bir de Kafkasya'da yaşamış Bulgarlardan geliyormuş kökleri. Buna dair birkaç böyle kaynak okudum ama bunun da böyle alt metni boş gibi geldi açıkçası. Yani detaylı araştırmaya çalışıyorum. Çok kısıtlı bilgiye ulaşıyorum. Bilgilendirecek olanlar varsa çok sevinirim dostlar. Konuştukları dil Balkarca, Balkar Türkçesi. Genç kardeşimle bugün konuştum. Az da olsa anlaşabildiğimizi düşünüyorum. Hatta biraz daha derinlemesine böyle bir sohbet edebilseydik, biraz daha uzun sohbet edebilseydik, nerelerde takıldığımızı, hangi noktalarda birbirimizi daha iyi anladığımızı görecektik ama maalesef kendisi utandığı için konuşamadık. Geçmiş tarihe gittiğimiz zaman Balkarlar Altınorda Devleti'nin, Kırım Hanlığı'nın, Osmanlı'nın ve Rusların himayesi altına girmişler. Sovyet devriminden sonra özerk cumhuriyetleri olmuş burada. Daha sonrasında 2. Dünya Savaşı'nda Stalin tarafından Nazilerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Orta Asya'ya sürülmüşler. Daha sonrasında 1957'lerde miydi? Tam tarihi hatırlamıyorum, kusura bakmayın. Khrushchev haklarını iade ediyor Balkarların. Hani sanırım bir hata yaptık filan, özür dileriz, öyle bir şey yoktu gibisinden deyip Balkarların haklarını iade ediyorlar ve Orta Asya'da hayatta kalan Balkarları tekrardan bu topraklara getiriyorlar. Tabi bu Balkar sürgününde çok fazla insan hayatını kaybetmiş maalesef. Haklarını iade etsen ne olacak yani? Her neyse, tekrardan bu topraklara getiriliyor Balkar Türkleri ve oblast dediğimiz bu idari yapılarda tekrardan yaşamaya başlıyorlar. Kendi şu an özerk cumhuriyetleri var. Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti. Bu özerk cumhuriyeti adını veren bir diğer halk da Kabardeyler dostlar. İnternette şöyle bir bilgi okudum. Biz şimdi Kuzey Kafkasya'dan sürgünle gelen herkesi ya da bu bölgede yaşayan herkesi Çerkes olarak adlandırıyoruz. Yani öyle bir hataya düştüğümüz kısım oluyor. Aslında öyle değil yani. Kuzey Kafkasya'da belki 50'den fazla millet yaşıyor dostlar. Bunun dışında sürgünle sadece Çerkesler gelmiyor. Farklı halklar da geliyor Türkiye topraklarına. Çerkesler, Kabardeyler ve Adigeler genel olarak Adige olarak adlandırılıyormuş. Aslında aynı millet benim anladığım kadarıyla. Yani biz hepsine Çerkes diyoruz. Bir bilgi okumuştum internette. 12 boy varmış. Bunların hepsi Çerkesleri ya da genel ismiyle Adigeleri oluşturuyormuş. Benim anladığım bu. Bir tık böyle karışık gibi geldi. Okuduğum kaynaktan hafızaya attım, dedim bunu en iyisi. Şimdi Türkiye'den izleyen Çerkes dostlarım da vardır. Onlara sormak. Çerkesleri daha detaylı anlattığım videoya biraz daha böyle daha detaylı, daha böyle spesifik konulara değinerek anlatmak istiyorum, onların kültürlerini vesairelerini. Orada da değinirim yine buna. Ama bir sizlere sormuş olayım, bilgilendirirseniz eğer Çerkes dostlarım, mutlu olurum. Kabardeyce konuşuyorlar. Kuzey Kafkasya halkları kendi kültürleri, gelenekleri, inanışları var. Bu yörenin insanı tarımla, hayvancılıkla uğraşan bir halk. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Şu an Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'ndeyiz. Bu topraklarda yaşayan insanların neredeyse %50'si kırsal alanda, %50'si de şehirlerde yaşıyormuş. Böyle de bir bilgi var. Bunu da aktarmak istiyorum dostlar. Havayı da kararttık vallahi. Arkadaşlar, sizlere videonun sonunda kaldığım yeri de göstermek istiyorum. Burada bir hostelde kalıyorum. İsmi City Hostel. Nasıl buldum burayı onu da anlatacağım sizlere. Aha da şöyle göstereyim. City Hostel Nalçık. Bu da numarası. Bu kapıları hep karıştırıyorum ya.
Şimdi Rusya'da seyahat ederken şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bizim normalde kullandığımız uygulamaların birçoğu çalışmıyor. Mesela konaklama için Booking.com'u kullanıyorum ya ben ya da bizler. Burada çalışmıyor. Tutu.ru isminde bir uygulama var. Oradan uçak bileti, tren bileti, otobüs bileti, otel rezervasyonu vesaire yapabiliyorsunuz. Bilet satın alabiliyorsunuz. Öyle bir uygulama. Ben oradan rezervasyon vesaire yapmadım. Sadece gittiğim şehirlerde hangi hosteller, oteller var onların isimlerine, adreslerine bakıyorum. Direkt kendim gidiyorum. Burayı da o şekilde buldum. Nalçı'ya gelince otogar birazcık dışarıda kalıyor. Taksiyle buraya geldim. Hatta bir tane Çerkes arkadaş vardı. O yardımcı oldu. Taksici arkadaş da Ahıska Türk'ü çıktı. İkisi de sağ olsun bana yardım ettiler. Hostele kadar getirdiler. Resepsiyonda görevli bir abla vardı. Ona beni teslim ettiler. Gittiler. Şimdi önce tuvaleti, banyoyu göstereyim sizlere. Burası tuvalet ve banyo. Şöyle göstereyim, gayet temiz ve geniş. Tuvalette de kimse yok. Şöyle göstereyim. Gayet temiz ve geniş. Şimdi oda paylaşımlı oda ama çok güzel yapmışlar. Paylaşımlı oda burası ama farklı farklı bölmeleri ayırmışlar. Herkesin kendi bölmesi var. Şöyle göstereyim sizlere. Mesela burası boş bir bölme. Abi şöyle perdeyi çekiyorsunuz. Size ait bir odaymış gibi oluyor ama odayı aynı zamanda başka kişilerle paylaşıyorsunuz. Mesela ben burada kalıyorum. Bir tane yatak var, bir tane kilitli dolap var. Şöyle ufak bir havlu veriyorlar. Bir de lambanız var. Şöyle perdeyi çektiğiniz zaman size ait bir oda, alan oluyor. Nalçık'ta bulduğum en uygun yerlerden biri burasıydı. 2 tane daha yer vardı. Onlar da çok uygundu. Gecelik böyle 8 dolara falan denk geliyordu ama şehrin bayağı dışındaydı. Bu da şehrin merkezine 2 kilometre uzaklıkta. Gecelik 1000 ruble, 10 dolar civarı bir şey yapıyordu. 10 dolar değil düz hesap. Bir tane hatta güzel bir otel buldum. Gecelik 2000 ruble. O da 20 dolar civarı bir şey yapıyor. Böyle şehrin merkezine çok yakın bir park gezdik ya, hemen onun o taraflarda. O bayağı iyiydi ama burası daha uygun olduğu için burayı tercih ettim. Bayağı da güzel, yani kendine ait bir alan var sonuçta. Gayet güzel bir konsept diye düşünüyorum. Burada kalıyorum. Gelenler için bir fikir olsun, bilgilendirme olsun. Nalçı'yı gezdik. Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti'ne giriş yaptık dostlar. Dilim döndüğünce sizlere burası hakkında öğrendiklerimi anlatmaya çalıştım. Biraz bilgisel tarzında bir video oldu. Diyalog kurmaya çalıştım insanlarla ama birazcık böyle şehirlerde diyalog kurmak daha zor oluyor. Köy kasaba gezerken biraz daha kolay oluyor. Böyleydi dostlar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Yine bu civarlarda olacağım. Bir aksilik olmazsa Balkar Türklerini tanımaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız da çok sevinirim. Ciao ciao.